Bana 19. yüzyılın en meşhur milliyetçi isyanlarından birinin aslında isyan ettiği o devasa imparatorluğun ta kendisi tarafından gizlice finanse edildiğini falan söyleseydin, e, muhtemelen komplo teorilerine fazla daldığını düşünürdüm. Aynen, kulağa çok saçma geliyor ilk başta. Değil mi? Yani neden bir insan kendi devletini yıkmaya çalışan birine para versin ki, silah versin ki? Mantıksız geliyor ama tarihi biraz kazıdığımızda hani bugün o çok emin olduğumuz net çizgiler var ya, onların aslında ne kadar bulanık olduğunu görüyoruz. O kadar bulanık ki hem de. Bazen şu oluyor, bugün milliyetçilik dediğimiz şeyin geçmişte bambaşka bir hayatta kalma stratejisi olduğunu fark ediyoruz falan. İnsanlar olaylara hep bugünün merceğinden bakmaya bayılırlar. Hı hı, kesinlikle. Geçmişe alıp günümüzün kalıplarına böyle zorla sığdırmaya çalışırlar. İşte bugünkü kaynak dalışımızda tam olarak bu yanılgının üzerine gideceğiz. Masamızda muazzam detaylı ve bir o kadar da ezber bozan bir çalışma var senin için. Kürt Araştırmaları Dergisi'nden Orhan Örsün kaleme aldığı bir makale bu. Adı da Kürt milliyetçiliğinin tarihini milliyetçilik kuramları bağlamında değerlendirmek 1690'dan 1918'e. Çok kapsamlı bir başlık ve çok da iddialı aslında. Öyle. Ve hemen başlarken şunu senin için çok netleştirmek istiyorum. Hani dinlerken aklında bulunsun. Bugün bu meseleyi incelerken sağcı veya solcu politikaları, günümüzün o siyasi bagajlarını falan tamamen masanın dışında bırakıyoruz. Amacımız herhangi bir tarafı haklı çıkarmak falan değil. Kesinlikle değil, biz sadece tarihi verilerin ve akademik kuramların bize aslında sahada ne anlattığını anlamak istiyoruz. Çünkü milliyetçilik kavramı genellikle o siyasi şablonlara çok çabuk kurban giden bir şey. Herkesin işine geldiği gibi eğip büktüğü bir olgu yani. Aynen öyle. Kaynağımız da zaten bu kavramı o siyasi gürültüden arındırıyor, tamamen sosyolojik ve bilimsel teoriler üzerinden masaya yatırıyor. Bizi böyle bilginin yükü altında ezmeden tarihin satır aralarındaki mekanizmaları anlamaya davet ediyor. O zaman en temelden başlayalım derim ben. Çünkü kavramı en baştan yanlış anlarsak, hikayenin geri kalanını da baştan sona yanlış okuruz. Nedir bu herkesin diline pelesenk olan milliyetçilik? Yani kan bağıyla mı ilgili bir şey bu? Binlerce yıldır içimizde uyuyan genetik bir şifre falan mı? Yok, kesinlikle değil. Kaynağımız bu noktada çok keskin bir giriş yapıyor aslında ve ünlü Fransız düşünür Ernest Renan'ın o meşhur tespitini önümüze koyuyor. Renan'a göre yeryüzünü dolaşıp insanların kafa taslarını falan ölçerek ya da biyolojik soy ağaçlarına bakarak sen bizim kanımızdansın, sen değilsin demek tamamen bilim dışı bir safsata. Ki 19. yüzyılda bu kafatası ölçme işi bayağı popüler bir sahte bilimdi yani. Tabii, çok yaygındı o zamanlar ama Renan diyor ki, tarihsel hakikat şudur, saf ırk veya saf kan diye bir şey yoktur. İnsanlık tarihi devasa bir karışımdır zaten. Ulus olmayı biyolojiye değil, tamamen iradeye bağlar Renan. Der ki, ulus her gün yapılan bir plebisit, yani sessiz bir halk oylamasıdır. Yani ben bugün de bu topluluğun bir parçası olmak istiyorum deme iradesi diyebilir miyiz buna? Aynen öyle, sürekli yenilenen görünmez bir sosyal sözleşme gibi düşün bunu. Çok mantıklı. Peki ya o geçmişten gelen köklü bağlar efsanesi, onlar nereden çıkıyor? İşte orada da Etienne Balibar'ın çalışmada çok geniş yer bulan kurgusal etniklik diye bir kavramı var. O devreye giriyor. Balibar der ki, milletlerin en başından beri doğal, böyle homojen bir etnik temeli falan yoktur. Tam tersine, insan grupları bir araya gelip milletleştikçe kendilerine geriye dönük kurgusal bir geçmiş icat ederler. Hadi ya. Yani önce devlet kuruluyor, sonra tarih mi yazılıyor? Aynen öyle oluyor. Önce devlet veya o ortak bürokratik yapı kuruluyor, sonra insanlar o geçmişe bakıp biz aslında binlerce yıldır hep buradaydık ve hep aynıydık demeye başlıyorlar. Bu tamamen kitleleri bir arada tutmak için sonradan yaratılan sosyolojik bir yapıştırıcı yani. Bak bunu okurken kendi kendime şunu düşündüm. Kaynakta bahsedilen o ilkçi teori var ya, hani primordialist dedikleri. Onunla Hobsbawm ve Gellner'in savunduğu modernist teori arasında devasa bir uçurum var. Bunu zihnimde şöyle bir analojiyle oturttum. Bakalım sen ne diyeceksin buna? Dinliyorum, merak ettim bak. Şöyle düşündüm.
İlkçi teoriye göre milliyetçilik tıpkı bizim koku alma duyumuz gibi falan doğuştan gelen, genlerimize kodlanmış biyolojik bir özellik. Sadece bazen uykuya dalıyor, hani 1000 yıl falan uyuyor, sonra bir kahraman gelip onu uyandırıyor. Hı hı. Evet, ilkçi yaklaşım tam olarak böyle romantik bir masal anlatır. Ama modernist teoriye göre milliyetçilik doğuştan gelen bir duyu falan değil. O tıpkı bizim akıllı telefonlar gibi. Yani belirli bir teknolojik altyapının, matbaanın, işte yolların ve okulların icat ettiği son derece modern, mühendislik ürünü bir araç. Doğru mu anladım? Kurduğum bu akıllı telefon analojisi gerçekten meselenin kalbine iniyor. Çünkü mesele tam olarak bu yani. Eğer milliyetçiliği koku alma duyusu gibi biyolojik bir şey sanırsan, milattan önce yaşamış bir Sümerliği falan bugünün milliyetçi kalıplarıyla yargılarsın. Neden kendi ulusu için savaşmadı falan dersin. Kesinlikle. Ama eğer milliyetçiliği o altyapı ürünü olarak görürsen, hani İnternet olmadan o akıllı telefonun çalışamayacağı gibi okullar, matbaalar ve bürokrasi olmadan da milliyetçiliğin var olamayacağını çok net anlarsın. Ya evet, Hobsbawm'ın da dediği gibi uluslar devleti yaratmıyor, kapitalizm ve devletler ulusları yaratıyor. Çok doğru. İşte tam burada kaynağımızın dayandığı Miroslav Hroh'un o meşhur 3 aşamalı teorisi devreye giriyor. A, B ve C aşamaları meselesi değil mi? Tabii Hroh der ki, bir toplumda öyle bir gecede milli bir uyanış falan yaşanmaz. Belli adımları vardır bunun. A aşaması dediği şey tamamen entelektüel bir hazırlıktır. Yani aydınların işi. Aynen öyle. Bir grup aydın çıkar ve bizim dilimiz ne, kültürümüz ne, tarihimiz nedir diyerek tamamen akademik, böyle folklorik bir ilgiyle bunu araştırmaya başlar. Sözlükler yazılır, masallar derlenir falan. Anladım. Siyasi bir niyet yok yani henüz. Sadece kültürel bir merak. Tam olarak öyle. Ama bu aşamada siyasi bir talep yoktur dediğin gibi. Sonra B aşamasına geçilir. Bu aydınlar ürettikleri bu kültürel materyali alırlar, bir siyasi ajitasyon aracına dönüştürürler. İşte o zaman yurtseverlik fikri filizlenmeye başlar. Yavaş yavaş halka inmeye çalışıyorlar yani. Evet. Ve nihayet C aşamasında. Bu fikirler o küçük elit gruptan çıkar, halk tabanına yayılır. Kitlesel bir mobilizasyona dönüşür. Çiftçiler, işçiler sokaklara dökülür falan. Ve benim o akıllı telefon altyapısı dediğim şey olmadan yani yollar, telgraflar, işte seri üretim gazeteler ve en önemlisi standart bir okul eğitimi olmadan o yazdığın sözlük hiçbir zaman A aşamasından C aşamasına geçemez yani o köylüye asla ulaşamaz. Teori çok mantıklı gerçekten. Ulaşamaz tabii. Nasıl ulaşsın? O zaman bu merceği alıp 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'na, o devasa, hantal yapıya çevirelim. Eğer milliyetçilik tamamen altyapı ve kitle iletişime işi ise Osmanlı'da sahada ne oluyordu o dönem? Çok karmaşık şeyler oluyordu açıkçası. Neden Balkanlardaki Hristiyanlar, işte Sırplar, Yunanlılar peş peşe kendi ulus devletlerini kurmak için ayaklanırken, Kürtler, Türkler ve Araplar gibi Müslüman gruplar ayrılıkçı milliyetçiliğe tamamen sırt çevirdi? Bu soru aslında Orta Doğu'nun bugünün anlamak için de kilit bir soru. Osmanlı'nın o dönemki toplumsal yapısını bugünün kavramlarıyla anlayamayız biz. Osmanlı'da millet sistemi denilen bir yapı vardı. Ama bu bugün anladığımız etnik bir millet tanımı değil. Dini bir şey, değil mi o? Kesinlikle. Tamamen dini aidiyete dayanıyordu. Devlet, tebaasına etnik kökenine göre değil, inancına göre kategorize ederdi hep. Yani Hristiyanları Ermeni, Rum veya Bulgar milleti diye ayırırken, Türkçe konuşan bir köylüyle Kürtçe veya Arapça konuşan bir köylüyü aynı deftere yazıyordu. Müslüman milleti olarak. Değil mi? Aynen öyle. Devletin gözünde dilin veya ırkın hiçbir önemi yoktu o dönem. Hangi tanrıya dua ettiğin önemliydi sadece.
19. yüzyıla geldiğimizde batıdaki o sanayi devrimi ve milliyetçilik rüzgarları Balkanlara ulaştı. Batılı devletlerin de kışkırtmasıyla Hristiyan teba kendi devletlerini kurma yarışına girdi. Tabii onların altyapısı batıya daha yakın, iletişim daha kolay. Peki Müslümanlar ne yapıyor o sırada? İşte bu noktada Müslüman unsurların o psikolojisini anlamamız lazım. Kürtler, Türkler ve Araplar kendilerini milleti hakime olarak görüyorlardı. Yani yönetici, asil, hani evin asıl sahibi olan millet. Aynen. İmparatorluk onlarındı, halife onların lideriydi. Dolayısıyla kalkıp etnik milliyetçilik yapmak, kendi evlerini kendi elleriyle başlarına yıkmak demekti. Mantıksızdı yani. Ya düşünsene bir Kürt veya bir Türk aydını için etnik milliyetçilik devleti kurtaracak bir fikir falan değil. Aksine İslam ümmetini parçalayacak, düşmanın ekmeğine yağ sürecek resmen bir ihanet gibi algılanıyordu o dönem. Çok doğru. Kaynakta o kadar çarpıcı bir detay var ki bununla ilgili. Bırakın 19. yüzyılı, 1908'deki o ikinci meşrutiyet döneminde bile kavmiyetçilik, yani kendi ırkını veya etnik grubunu öne çıkarma fikri son derece zararlı ve ayıplanan bir şey olarak görülüyor toplumda. Herkes Osmanlıcılık fikrine sarılıyor o yüzden. Evet, herkes imparatorluğun çöküşünü durdurmak için o çatı kimliğe, yani dini veya etnik kökeni ne olursa olsun herkesi kapsayacak o Osmanlıcılık fikrine sarılmaya çalışıyor. Dinin birleştirici gücü, milliyetçiliğin önüne adeta çelikten bir duvar örmüş resmen. Kesinlikle öyle. Dini aidiyet, Sünni tebaa arasındaki o dilsel veya kültürel sınırları tamamen bulanıklaştırmıştı. Biz din kardeşiyiz ve bu toprakları Haçlılara karşı birlikte savunuyoruz fikri o kadar baskındı ki o dönem. Yani Hurok'un o A veya B aşamasındaki milli uyanış tohumlarının atılmasına imkan bile tanımıyordu bu dini çatı. Kesinlikle tanımıyordu. Buraya kadar her şey çok mantıklı oturuyor. Din insanları imparatorluğa bağlıyordu. Ama makale bizi alıp İstanbul'daki saraylardan, o teorilerden falan çıkarıp sahaya, yani o dönemin Kürt coğrafyasına indirdiğinde o romantik birleşik Müslüman kardeşler tablosu resmen paramparça oluyor bence. Kesinlikle öyle. Saha çok başka. Eğer altyapı yoksa milliyetçilik olmaz demiştik ya, makaledeki o saha raporlarını okuduğumda altyapı olmamasını bırak, ortada bir toplum düzeni bile olmadığını gördüm ben. Neden ortak bir Kürt bilinci filizlenemedi sorusunun cevabı bence o coğrafyanın çok sert gerçekliğinde saklı. Makalenin en can alıcı bölümlerinden biri gerçekten bu saha gerçeklikleri. O bölgede kaotik bir aşiretçilik hakimdi. Tam bir tribalizm diyebiliriz buna. Bırakın koca imparatorluğa karşı ortak bir direniş falan organize etmeyi, aşiretlerin tek derdi birbiriyle savaşmak ve o yerel gücü ellerinde tutmaktı. Ya o rapor inanılmazdı. Abidin Paşa'nın raporuydu galiba. Evet, yıl 1879. Osmanlı Paşası Abidin Paşa merkeze bir rapor yazıyor. Diyor ki, Reşkotan aşireti reisi Mısto'yu Kuto adında biri var, yanına 500 adamını almış, bölgeyi resmen derebey gibi yönetiyor. Yok artık. 500 adamla kendi krallığını ilan etmiş resmen. Yani bir işgalci falan değil ya, o bölgenin kendi yerel gücü, kendi insanı. Halkın durumu da inanılmaz trajik orada. Kaynakta İngiliz veya Amerikan gözlemcilerin raporları var, okurken inanamadım. Değil mi? O kölelik benzetmesi çok çarpıcı. Süleymaniye çevresindeki köylülerin durumu öyle perişan ki onları Batı Hint adalarındaki kölelere benzetiyorlar ya. Düşünsene dışarıdan gelen bir düşmana değil, kendi aşiret ağalarına karşı kölelik yapıyor insanlar. Bütün toprak ağanın elinde, köylünün zerre kadar hakkı yok. Zaten eğitimi hiç sorma bile. Amerikalı gazeteci George Hepworth o dönem bölgeyi karış karış geziyor falan. Günlüğüne de şunu not düşüyor. Burada elinde bir kitap veya gazete olan tek bir kişi bile görmedim diyor adam. İnanılmaz. Kürt aydını Miktat Mithat Bedirhan'ın o merkeze İstanbul'a yazdığı mektuptaki acı tespiti hatırlıyor musun peki? O beni çok sarsmıştı. Hatırlıyorum, evet. Halk medeniyetin ne olduğunu bilmiyor diyordu. Aynen. Dünyanın ne yöne gittiğinden haberleri yok diyor adam. Senede sadece bir iki defa vergi tahsildarı veya onları askere almaya gelen jandarmayı gördüklerinde devlet denen şeyle karşılaşıyorlar. Şu anki hayatını bir düşünsen, Çok izole bir hayat. kendi kimliğini nasıl tanımlıyorsun bugün? Her gün okuduğun haberler, işte gittiğin okullar, parçası olduğun o sistem seni şekillendiriyor. Eğer hayatın bir dağ köyünde doğup o anın tarlasında karın tokluğuna çalışıp ölmekten ibaret olsaydı, nasıl ulusal bir bilinç geliştirebilirdin ki? Geliştiremezsin tabii.
İşte Gellner'in teorisi tam olarak burada ete kemiğe bürünüyor bence. Yollar yok, matbaa yok, iletişim sıfır, üstelik coğrafyanın kendisi de çok büyük bir engel orada. Sarp Dağlar falan ayırıyor köyleri. Tabii. Sarp Dağlar insanları vadilere hapsetmiş resmen. Osmanlı ve İran imparatorlukları arasında yapay sınırlarla bölünmüş bir bölgeden bahsediyoruz sonuçta. Gellner'in dediği gibi okuma yazma oranının sıfır olduğu o kapalı tarım toplumlarında folklor olur, yerel şarkılar olur ama millet bilinci asla çıkmaz. Çünkü milliyetçilik bir kent işidir, matbaa işidir. Kesinlikle kent işidir. O zaman gel senle şu büyük çelişkiyi bir çözelim. Bir yanda eğitimsiz, birbiriyle savaşan, matbaanın bile girmediği feodal bir yapı var diyoruz bölgede. Ama diğer yanda günümüzdeki bazı anlatılara bakıyorsun, bazı tarihçiler veya siyasetçiler çıkıp diyor ki, Kürt milliyetçiliği ta 1690'larda Ahmede Şane ile başladı ya da 1880'lerdeki Şeyh Ubeydullah isyanı ilk büyük bağımsızlıkçı milliyetçi harekettir falan diyorlar. Evet, bu çok sık duyduğumuz bir anlatı. Bu nasıl oluyor o zaman? Teoriyle sahadaki bu iddialar kafa kafaya fena halde çarpışmıyor mu şu an? Çarpışıyor tabii ki. Ve makale tam olarak bu efsaneleri mercek altına alıp onlara bilimsel bir yapı sökümü uyguluyor aslında. Sorun şu, insanlar bugünün ideolojik ihtiyaçlarını karşılamak için geçmişte kendilerine uygun figürler arıyorlar hep. Cımbızla çekiyorlar yani tarihten. Aynen öyle. Ve onları geriye dönük olarak milliyetçi ilan ediyorlar. Literatürde buna anakronizm, yani tarihsel yanılgı diyoruz biz. Geçmişi bugünün o modern kavramlarıyla yargılamak, okumak. Kesinlikle. Ahmede Hani örneği çok tipiktir mesela bu konuda. 1690'larda yazdığı o ünlü Memuzin eserinde Kürtlerin birliğinden falan bahseder. Keşke birliğimiz olsaydı da Araplara, Acemlere hizmet etmeseydik gibi ifadeler kullanır orada. Bunu duyan biri hemen, aha işte modern milliyetçi demez mi? Der tabii. Bugün biri bunu okuduğunda işte modern bir milliyetçi manifesto diyebilir. Ama makalenin de vurguladığı gibi 17. yüzyılda modern milliyetçilik kavramı dünyanın hiçbir yerinde yoktu ki. Orada çok güzel bir Timur analojisi vardı kaynakta. O tam oturdu kafamda. Evet, çok yerinde bir analoji o. 15. yüzyılda Ankara Savaşı'nda Timur, karşısındaki Osmanlı ordusunda savaşan Tatarlara sesleniyor. Diyor ki, biz aynı soydanız, gelin benim saflarıma katılın ve Tatarlar taraf değiştiriyor. Peki bu hamle Timur'u modern bir Tatar milliyetçisi yapar mı sence? Yok artık, tabii ki hayır. Bu sadece pragmatik, o an savaş meydanında işe yarayan kabilevi bir taktik sonuçta. Aynen öyle. Yani Zarayni'nin sözleri de döneminin o feodal ve bölgesel dinamikleri içinde değerlendirilmeli bence. Bugünün ulus devlet manifestosu olarak değil. Peki ya şu Şeyh Ubeydullah meselesi, hani bölümün başında bahsettiğim o kendi isyanını finanse eden devlet konusu, 1880'de yaşanan büyük bir isyan var ortada. Şeyh'in Amerikalı misyonerlere falan yazdığı mektuplar var. İngiliz yetkililere de yazıyor hatta. Evet, Kürt milleti ayrı bir millettir, kendi meselelerimizi halletmek istiyoruz falan diyor adam. Dışarıdan bakınca bildiğin elinde bayrağıyla bağımsızlık isteyen modern bir milliyetçi gibi durmuyor mu bu adam? İşte bulanık sular dediğimiz yer tam da burası zaten. O mektupları okursan öyle sanırsın ilk başta. Ama makale bize o dönemin jeopolitik satranç tahtasını gösterdiğinde işin rengi tamamen değişiyor. Ne oluyormuş perde arkasında? O yıllarda Osmanlı Devleti 93 Harbi'nde Rusya'ya karşı çok ağır bir yenilgi almış ve Doğu Anadolu'da Ermenilerin güçlenmesinden, hatta özerk bir yapı kurmalarından inanılmaz derecede korkuyor saray. Sence Sultan II. Abdülhamit ne yapıyor bu durumda? Ubeydullah'ı gizlice destekliyor, değil mi? Aynen öyle. Adamın bölgede güçlenmesine, silahlanmasına el altından göz yumuyor, hatta direkt destekliyor adamı. İnanılmaz bir detay ya bu. Yani Osmanlı Sarayı sözde kendisine isyan eden bu adamı Ermenilere ve İran'a karşı bir kalkan olarak kullanıyor resmen. Kendi eliyle besliyor adamı. Tabii canım. Asıl hedef İran'daki o toprakları ele geçirmek ve bölgedeki Hristiyan tehlikesini bastırmak orada. Ancak şeyhin ordusu İran'da büyük bir yenilgiye uğruyor, sonra İngiltere ve Rusya'da Osmanlı'ya bu adamı durdurun artık diye diplomatik baskı yapmaya başlıyor. İşler çığırından çıkıyor yani. Evet, Osmanlı mecburen şeyhi durdurmak zorunda kalıyor o noktada. Ama en ilginç kısmı isyanın sonu.
Normalde devlete karşı böyle büyük bir bağımsızlık isyanı çıkaran birine ne yapılır o dönemde? İdam edilir herhalde ya da ne bileyim zindana falan atılır ömür boyu. Normalde evet. Peki Osmanlı ne yapıyor dersin? Şeyh Ubeydullah'ı İstanbul'a getiriyor, ona hediyeler veriyor, bir de maaş bağlıyor falan. Sarayda ağırlıyor adamı. Hadi canım, ciddi misin sen? Gerçekten öyle. Ve en sonunda da onurlu bir sürgün olarak Hicaz'a yani Mekke'ye gönderiyor şeyhi. Niye ödüllendiriyor peki isyancı birini devlet? Çünkü o aslında devlete baş kaldıran modern bir milliyetçi falan değildi. Devletin oyun planının bir parçasıydı. Sonradan kontrolden çıkan geleneksel bir dini liderdi sadece. Halkın peşinden gitmesinin sebebi de onun onlara bağımsız bir ulus devlet falan vaat etmesi değildi. İnsanlar sadece onun o tarikat şeyhi statüsüne, dini nüfuzuna biat ediyorlardı. Yani Hroh'un o milli uyanış teorisindeki o aşamaların hiçbirini karşılamıyor bu durum. Gazete yok, ortak müfredat yok, sadece aşiret bağları var. Tam isabet, onu geriye dönük olarak ilk Kürt milliyetçisi ilan etmek, o tarihin karmaşık gerçekliğini alıp çok basit, sığ bir ideolojik slogana indirgemektir aslında. Peki bu kapalı devre, o dış dünyadan kopuk feodal yapı ne zaman çatlamaya başladı? O akıllı telefon altyapısı dediğimiz modern unsurlar bölgeye ilk ne zaman girdi sence? İşte bu kırılma noktası 20. yüzyılın başlarında yaşanıyor. Özellikle 1908'deki ikinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte. İstibdat bitiyor, sansür hafifliyor falan. Aynen öyle. O özgürlük ortamı imparatorluğun her köşesinde olduğu gibi Kürtler arasında da bir hareketlilik yaratıyor. O Sarp Dağlar'dan çıkıp eğitim için payitahta yani İstanbul'a gelen Kürt gençleri var o dönem. İşte bu kitle o ilk tohumları atan entelektüeller oluyor. İstanbul'da resmen bir uyanış yaşanıyor o zaman. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti kuruluyor falan. Kürdistan adında bir dergi basılıyor, mektep falan açıyorlar. Hatta kaynakta o istatistik beni çok çarpmıştı. Hangisi? O öğrenci sayısı mı? Evet ya, o dönem İstanbul'da 30 bin civarında Kürt çocuğu var. Cemiyet Kürtçe eğitim veren ilk mektebi açıyor ama sadece 30 öğrenciyle başlıyorlar derse 30 bin çocukta 30 çocuk. Cehaletin boyutu çok korkunç gerçekten. Korkunç tabii ama ona rağmen durmuyorlar adamlar. Said-i Kürdi var mesela. Hani sonradan Said Nursi olarak tanıyacağımız kişi. Saraya defalarca dilekçe yazıyor o dönem. Mektep istiyor değil mi bölgeye? Evet, bölgeye acilen mektepler açılmasını talep ediyor adam. Eğitimin o cehaleti yenecek tek güç olduğunu, yoksa halkın aşiret ağlarının elinde yok olup gideceğini falan söylüyor açıkça. Ama burada durup senin için o en kritik ezber bozan noktayı vurgulamak istiyorum. İstanbul'da bu dergileri çıkaran, cemiyetler kuran aydınların amacı asla Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız bir devlet kurmak falan değildi. Hayır, asla değildi. Çok ironik değil mi bu? Milliyetçiliğin tohumlarını atan adamlar bağımsızlık istemiyor. İstemiyorlar çünkü onlar koyu birer Osmanlıcıydı aslında. Tek dertleri eğitim seviyesini arttırıp Osmanlı bürokrasisinde eşit ve medeni bir yer edinmekti. Hatta Seyit Abdülkadir'in 1909'da verdiği bir röportaj var makalede. İkdam gazetesineydi galiba değil mi? Aynen. Kendisine bu ayrılıkçılık söylentilerini soruyorlar. Adam çok net diyor ki bizim Osmanlı'dan ayrılma gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Yani siyasi bir ayrılıkçılık değil o anki, sadece kültürel bir hak arayışı. Tamamen öyle. O halde bu siyasi ve bağımsızlıkçı milliyetçilik tarih sahnesine ne zaman tam olarak çıkıyor? Yani o Osmanlıcılıktan vazgeçtikleri an ne zaman? Ta ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar beklememiz gerekiyor bunun için. O imparatorluğun çöküşünün artık kesinleştiği yıkım anına kadar. O milleti hakime şemsiyesi çökünce, halifelik anlamını yitirince ancak o zaman milliyetçilik bir kurtuluş simidine dönüşüyor. Araştırmacıların o tespiti çok vurucuydu. Milliyetçilik devletin yıkılmasının sebebi değil, sonucuydu diyordu. Aynen öyle. Enkaz altında kalmamak için geliştirilen bir refleksti aslında. Peki tüm bu devasa yolculuktan ne anlıyoruz dersen, büyük resim şu bence, milliyetçilik öyle damarlarımızda dolaşan biyolojik bir şifre falan değil, yolların yapılmasıyla, işte telgraflarla, mekteplerle inşa edilen modern bir icat bu. Ve imparatorlukların çöküş travmalarıyla tetiklenen bir şey. Kesinlikle. Kürt tarihine baktığımızda da o coğrafi izolasyon ve eğitimsizlik yüzünden bu modern icadın bölgeye gelişinin 10 yıllarca geciktiğini çok net görüyoruz makaleden. Çok doğru bir özet oldu bence bu.
Dinleyicilerimiz de bundan sonra tarih okurken acaba burada bir anakronizm tuzağına düşülüyor mu diye hep sormalı bence kendine. Bilginin asıl gücü hep bu detaylarda saklı işte. Tarih hep inşa ediliyor, sonra yeniden yazılıyor falan. Modern çağın o matbaası geleneksel aşiretleri yıkıp bugünün uluslarını inşa etti sonuçta. Tabii, altyapı her şeyi değiştirdi. Peki ya yarın? Madem her şey bu altyapıyla ilgili, o zaman dinleyicimizin kafasını biraz kurcalayalım. Hadi bakalım. Sanayi devrimi nasıl o eski yapıları yıktıysa bir düşünsene. Bugün hiper bağlantılı, yapay zeka ve algoritmalarla yönetilen devasa bir dijital çağdayız biz. Kesinlikle. Acaba bugünün bu dijital altyapısı, sınırları veya ortak bir dili bile olmayan yepyeni küresel dijital kabileler falan inşa ediyor olabilir mi sence? Bu çok derin bir konu bak. Değil mi? Ulus devlet fikri de tıpkı o eski aşiretler gibi bir gün silinip gider mi sence? Seni tanımlayan şey pasaportun mu yoksa internette ait olduğun o görünmez algoritma kabilesi mi? 100 yıl sonraki tarihçiler bizim kimliklerimizi nasıl adlandıracak mesela? Sınırların yeniden tanımlandığı bu çağda gerçekten üzerine çokça düşünülmesi gereken efsane bir soru bu bence. 100 yıl sonraki tarihçiler bizim hikayemizi yazana kadar biz okumaya, kuramları falan sorgulamaya devam edeceğiz. Sen de araştırmaya devam et. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere.